Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde pirinç örgü hırka modelinin anlatımını yapacağım. Hırkamızı 4 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta ip kullandım. İpim 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Nako Elite Baby. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu 6936. Hırkamda 5 adet de ahşap düğmeler kullandım. Şimdi hırkamızın ölçülerini vereyim. Hırkamızın beden genişliği 30 santim. Ense kısmından beden uzunluğu 36 santim. Yakasından kol boyu ise 36 santim arkadaşlar. Hırkamızın önlerine ve arkasına pirinç örgü modelini uyguladım. Kollarını düz örüp kollara popcorn uyguladım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni örgü videolarından anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırsanız hırkamızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Hırkamız için 3,5 numaralı şişe 83 ilmek atarak başlıyoruz. Şimdi ilmeklerimi attım. Arka yüzdeyim. Sıra başında ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak öreceğiz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyorum. Yakasını 3,5 numaralı şişle örüp daha sonra beden kısmını 4 numaralı şişle öreceğiz. Yakasını bir ters bir düz lastik örüyoruz. Şimdi sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. En son bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde sıra başında 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzde örmeden almış olduğumuz 2 ilmeği ön yüzde sıra başında düz olarak örüyorum. Şimdi sıra ters ilmeğimde bir ilmek ters, bir ilmek düz. Düz ilmekleri düz olarak, ters ilmekleri ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi yine bir ters, bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. En son bir ilmek ters örüp yine sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sıra başında ilk 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. İki ilmeğimi ters olarak ördükten sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örmeye devam ediyoruz. Sıra başına ön yüzde sıra başında ilk 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzde sıra başında ise ilk 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda örmeden almış olduğumuz ilmekleri
Bu şekilde örüyoruz. Yakamız 9 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. 9 sıra lastik öreceğiz. Yakamızı bir ters bir düz olarak 9 sıra örüp gelelim. Hırkamızın yakasını 3,5 numaralı şişle bir ters bir düz olarak 9 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyim. Bu sırada hem ayrımlarımızı yapacağız, hem sıra sonunda ilik açacağız, hem de model kurulumuna geçiyoruz. Önümüz 15 ilmek olacak. Kollar 11 ilmek. Arkası ise 23 ilmekten oluşuyor. Aralarda olan 2 düz ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. İlmek ayraçlarımı da arada olan 2 düz ilmeğin ortasına taktım. Şimdi sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Önlere ve arkaya çift pirinç modelini uygulayacağız. O yüzden ters gördüğüm ilmeği düz, düzü ters, tersi düz olarak örüyorum. Toplamda 15 ilmek öreceğiz. Önler 15, kollarımız 11, arkası ise 23 ilmekten oluşuyor. Aralarda 2 düz ilmeğimiz olacak. 2 düz ilmeğimizin hem sağına hem de soluna robamız boyunca her ön yüzde artırma yapacağız. Şimdi önümüz için 15 ilmek ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi arada olan 2 ilmeğimizin hem sağ kenarına hem de sol kenarına artırma yapacağız. İlmek ayracımı 2 düz ilmeğimin tam ortasına taktım. Şimdi alttaki ipe şu şekilde arkadan sol şişimle girip artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi bir ilmek düz örüp tekrar yine bir ilmek düz örüyorum. Bu defa aradaki 2 ilmeğimin sol tarafına sol şişimle önden girip düz olarak örüyorum. Kolda olan 11 ilmeğimizi düz olarak örelim. Kollarımızı düz olarak öreceğiz. Aralarda popcorn yapacağız kollarımıza. Arka ve önler çift pirinç örgü modelinden oluşacak arkadaşlar. 11 ilmeğimi ördüm. Yine arada olan 2 düz ilmeğimin her iki kenarına artırma yapacağım. Sağ tarafına arkadan sol şişimle girip düz olarak örüyorum. Arada olan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ve 2. Şimdi sol tarafına alttaki ipe önden sol şişimle girip düz olarak örüyorum. Buraya da bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi arkada olan 23 ilmeğimizi çift pirinç olarak öreceğiz. Tersleri düz, düz ilmekleri ters, ters ilmekleri düz olarak örüyorum. Her ön yüzde kaydırma yapacağız arkadaşlar modelde. Arka yüzde düzleri düz olarak, tersleri ters olarak öreceğiz. Arka yüzde kaydırma yapmayacağız. Çift pirinç olduğu için 2 sırada bir kaydırma yaparak örmeye devam edeceğiz. Ters ilmekleri düz, düz ilmekleri ters olarak örüyoruz. 23 ilmeğimi ters olarak bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi yine aradaki ilmeğimin tam ortasına ilmek ayrıcımı takmıştım. 2 ilmeğimizin önce sağ kenarına artırmamızı yapalım. Arkadan alttaki ipe sol şişimle girip
düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüp sol tarafına yine bu defa önden girip artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. 11 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 11 ilmek düz ördüm. Yine arada olan 2 ilmeğimizin, ilmek ayracımızın hem sağ hem de sol kenarında olan ilmeklerin kenarlarına artırma yapıyoruz. Artırmalarımızı her ön yüzde yapacağız. Bir ilmek artırma yaptım. Ayrımlarımızın arasında olan 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Sol tarafını alttan ilmeğe girip düz olarak örüyorum. Buraya da bir ilmek artırma yaptım. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi örmeyeceğim arkadaşlar. Yaka düşürme tekniğini uygulayacağız. 2 4 6 7 7 ilmek sayıyorum. Önce 3 ilmeğimizi öreceğim. Daha sonra 3 ilmeği örüp sonraki sırada da 2 ilmeği örerek 3 kez yaka düşürme tekniğini uygulamış olacağız. Şimdi artırmamı yaptıktan sonra önce 3 ilmeğimizi öreceğim. Ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters, ters ilmeği düz olarak örüp dönüyorum. Diğer ilmeklerimi örmüyorum. Yaka düşürme tekniğini bu kısma uygulamış oluyoruz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Düz ördüğüm ilmeği yine düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Burada artırmış olduğumuz ilmeği ise düz olarak örüyorum. Sıralı olarak gidiyoruz arkadaşlar. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Şimdi aradaki 2 düz ilmeğime geldim. Düz ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. 1 2 2 ilmek ters ördüm. Şimdi kolda olan ilmeklerimi örmeye geçiyorum. Koldaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kolumuzda 11 ilmeğimiz vardı. Artırmalarımızla birlikte 13 ilmeğimiz oldu. Kolumuz için 13 ilmek örüyoruz. Şimdi arada olan 2 ilmeğime geldim. İlmek ayracımın hem sağ hem de sol kenarında ilmeğim var. Bu ilmekleri ön yüzde düz örmüştük. Şimdi arka yüzde ters örüyoruz. 1 2 2 ilmek ters ördüm. Arka yüzde artırmış olduğumuz ilmeği düz olarak öreceğim. Sonraki ilmeğim ters arkadaşlar. Bir ilmek ters. Sıralı olarak gidiyoruz. Düz gördüğümü düz, ters gördüğüm ilmeği ters. Bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Arka yüzde kaydırma yapmıyoruz. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, tersleri ters. Çift pirinç örgü modelinde 2 sırada bir kaydırma yaparak örüyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde aynı örüyoruz. Arkamızda olan ilmekleri bir ters bir düz olarak ördüm. En son artırmış olduğum ilmeği düz olarak ördüm. Bir önceki ilmeğim ters olduğu için düz olarak ördüm. Arada olan düz ilmeğimi ise arka yüzde ters olarak örüyorum. 1
2 ilmek ters örüyorum. İlmek ayracımı 2 ilmeğimin ortasına taktım arkadaşlar. Şimdi kolumda 13 ilmeğim var. 2 3 13. Kolumda 13 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine aradaki 2 ilmeğime geldim. Arka yüzde aradaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimden sonra. Şimdi sıralı olarak devam ediyoruz. Sırada ters ilmeğim var. 1 2 3 2 4 6 7 7 ilmek patımızı saydım. Yine burada da yaka düşürme tekniğini uygulayacağız. Önce 3 ilmeğimi ördüm. Daha sonra 3 ilmek öreceğim. Tekrar 2 ilmek örüp yaka düşürme tekniğini uygulayacağız. 2 ilmeğimi, aradaki 2 ilmeğimi ördükten sonra artırdığım ilmeği düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters. Yani 3 ilmek örmüş oldum. Artırmış olduğum ilmekten sonra 3 ilmek ördüm. Artırmış olduğum ilmekle 4 ilmek örmüş olduk. Daha sonra 3 ilmek öreceğim. Sonra 2 ilmek öreceğim. Sıra sonunda pat ilmeklerim kalıyor. Bu şekilde 3 kez yaka düşürme tekniğini uygulamış oluyoruz. Şimdi bu tarafa gitmeden önce dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi ipimi arkaya alıp, hatta arkadaşlar şu son ilmeği örmeyelim. Burada bir boşluk oluşmasın. Son ilmeği örmeden alalım. Şimdi düz ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu ilmeğim düz olduğu için ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters, ters ilmeği düz örüyorum. Yani modelde kaydırma yapıyoruz. Çift pirinç modelini uyguladığımız için modelde kaydırma yapıyoruz. Şimdi aradaki 2 ilmeğin sağ kenarına artırmamı yapıyorum. Yine arkadan sol şişimle girip artırmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Arada olan 2 ilmeğimi düz olarak örüp sol kenarına önden sol şişimle girip düz olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimizin hem sağ hem de sol kenarına artırmamızı yaptık. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimizi düz örüp ön ve arkada olan ilmeklere pirinç örgü modelini uyguluyoruz. Şimdi arada olan yine 2 ilmeğimin önce sağ kenarına bir ilmek artırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde arada olan 2 ilmeğimizi düz, arka yüzde ters örüyoruz. Şimdi sol kenarına yine bir ilmek artırma yapıyorum. Önden girip ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi modelde kaydırma yapacağım. Ters ilmeklerimi düz, düz ilmeği ters, tersleri düz olarak örüyorum. Yine bir ters bir düz olarak örüyoruz fakat kaydırma yapıyoruz. İlmek ayracımıza, yani arada olan 2 ilmeğimize kadar ilmeklerimizi örelim. Arada olan 2 düz ilmeğime kadar geldim. Sağ tarafına bir ilmek artırma yapalım.
Artırmalarımız robamız boyunca devam edecek. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüp bu defa sol tarafına artırma yapıyorum. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine aradaki 2 ilmeğime kadar düz örerek geldim. Sol şişimle arkadan alttaki ilmeğe girip düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüp bu defa sol kenarına bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi ters gördüklerimi düz, düzleri ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Ters ilmeği düz, düzü ters örüyorum. Şimdi burada 3 ilmek daha öreceğim, ekleyeceğim. Yaka düşürme tekniği yaptığımız için. Daha önce bu ilmekleri örmemiştik. Şimdi 3 ilmek öreceğim. En son ters ördüğüm için bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp dönüyorum. Sonda 3. ilmeği örmeyelim arkadaşlar. Şu şekilde örmeden alıp dönelim. Burada herhangi bir boşluk oluşmasın. O yüzden örmeden alıp dönelim. Arka yüze döndükten sonra ters ilmeği ters, düz ilmeği düz, ters ilmeği ters, düz ilmeğimi düz, tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Sıralamayı takip ediyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Arada olan 2 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Bir, artık ilmek ayraçlarımı çıkarıyorum arkadaşlar. Sizler birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Artık artırmış olduğumuz yerler kendisini belli etti. Aradaki 2 düz ilmeğimiz kendisini gösteriyor arkadaşlar. Fakat sizler birkaç sıra daha ilmek ayraçlarıyla devam edin karıştırmamak için. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi kolda olan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Aradaki 2 ilmeğime geldim. Ters olarak örüyorum. 1 ilmek ayracımı çıkardım. 2 ilmek ters ördüm. Şimdi arka yüzde sıralamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz, ters, düz, ters, artırdığımız ilmeği de düz örüyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Yani ters gördüğümüz ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Arka yüzde kaydırma yapmıyoruz. Kaydırmalarımızı ön yüzde yapıyoruz. 2 sırada bir kaydırma yapmış oluyoruz. Bir sıra ön yüzde, bir sıra arka yüzde örüp modelde kaydırma yapıyoruz. Bir ters, bir düz olarak örüyoruz. En son bir ilmek ters ördüm. Artırmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Arada olan 2 ilmeğimi ters öreceğim. 1 2 aradaki
2 ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Ön yüzde ise düz olarak örüyoruz. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arada olan 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2. Sıralamaya dikkat edelim. Ters, düz, ters, artırdığımız ilmeği de düz örüyoruz. Ters gördüğümüzü ters, düzü düz, arka yüzde bu şekilde örüyoruz. Şimdi yine burada yaka düşürme tekniği uyguluyoruz. 3 ilmek daha öreceğim. En son düz ördüğüm için bir ilmek ters, bir ilmek düz. Üçüncü ilmeği örmeden alıp dönelim arkadaşlar. Örünce burada bir boşluk oluşuyor. O boşluğun oluşmaması için bu şekilde üçüncü ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi modelde kaydırma yapacağız. Şu şekilde düz, ters, düz, ters. Tersleri düz, düzleri ters öreceğiz. Bunu düz olarak öreceğimiz için bu ilmeği ters öreceğim. Düzü ters, tersi düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi arada olan 2 düz ilmeğime geldim. Yine sağ kenarında artırma yapıp düz olarak örüyorum. En son ilmeği düz olarak örmüş olsak bile arkadaşlar artırmış olduğumuz ilmekleri her zaman düz öreceğiz. Yine sol kenarına da artırma yapıyorum. Kolda olan ilmeklerimizi ayrım kısmına kadar düz olarak örelim. Aradaki 2 düz ilmeğime kadar geldim. Sol kenarına artırma yapıp düz olarak örüyorum. 2 ilmek aradaki ilmeğimi düz örüp sol kenarına artırma yaparak düz olarak örüyorum. Şimdi modelde kaydırma yapıyoruz. Hırkamızın arkasındayız. Ters gördüğümüz ilmekleri düz, düzleri ters örüyoruz. Tersleri düz, düzleri ters. Ayrım kısmına kadar bu şekilde örelim. İlmekleri bir ters bir düz örerek geldim. En son düz ördüm. Aradaki 2 ilmeğimin sağ kenarını artırma yapıp yine düz olarak örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmekleri her zaman ön yüzde düz olarak örüyoruz. Yine sol kenarına da bir ilmek artırma yapıp düz olarak ördüm. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Arada olan 2 düz ilmeğime kadar geldim. Sağ kenarına bir ilmek artırma yapıp 2 ilmek düz örüp tekrar sol kenarına da bir ilmek artırmamı yapıyorum. Şimdi modelde kaydırma yaptığımız için ters ilmeği, sıradaki ters ilmeği düz, düzü ters, tersi düz, düzü ters, tersi düz, düzü ters, tersi düz, düzü ters. Şimdi tekrar burada 2 4 6 7 ilmek sayıyorum. 2 ilmeği de örüp son kez yaka düşürme tekniğini uyguluyorum. En son ters ördüm. Bir ilmek
düz, bir ilmek ters örüp, hatta bu ikinci ilmeği örmeden şu şekilde alıp arka yüze geçelim arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Sıralamaya dikkat edelim. Düz, ters, düz, ters, düz. Bu ilmeği düz örüp ters, düz, ters. Arka yüzde olduğumuz için ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Tersi ters, düzü düz. Aradaki iki düz ilmeğim şuradaki ilmekler arkadaşlar. Yanında artırmış olduğumuz ilmek var. En son ters ördüğüm için artırmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüp şimdi kolda olan ilmeklerimizi ters örelim. Kolda olan ilmeklerimi ters örüp aradaki iki ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi arka yüzde ters gördüğüm ilmekleri ters, düzleri düz, ters, artırmış olduğumuz ilmeği de düz olarak öreceğim. 2 ters ilmeğimden sonra bir ilmek düz, tersi ters, düzü düz. Sadece arka yüzde artırmış olduğumuz ilmekleri sıralamaya göre örüyoruz arkadaşlar. Ön yüzde artırmış olduğumuz ilmekleri her zaman düz örüyoruz. Arka yüzde de sıralamaya göre bakıp hangisini örmemiz gerekiyorsa ona göre örüyoruz. Arka yüzde zaten modelde kaydırma yapmıyoruz. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, tersleri ters örüyoruz. En son ters ördüm. Artırmış olduğum ilmeği sırada düz olduğu için düz olarak örüyorum. Aradaki iki ilmeği ters örüyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arada olan iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi ters ilmeği ters, düzü düz, tersi ters, artırmış olduğumuz ilmeği de düz örüyoruz. Aradaki iki ters ilmekten sonra bir ilmek düz örüp bir ters, bir düz. İki, dört, altı, yedi. 7 ilmek sayıp 2 ilmeği de örüyoruz. Sıralamaya uygun bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. En son düz ördüm, bir ilmek ters. Şimdi sondaki ilmeği de örmeden alıyorum. Yani ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Son kez yaka düşürme tekniğini burada uygulamış oluyoruz. Şimdi modelde kaydırma yapacağız. Tersi düz, düzü ters. Bu ilmeği de düz olarak öreceğim. Bu şekilde düz olarak örüp ters, düz, ters, düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz. Ön yüzde modelde kaydırma yapıyoruz. Arada olan iki düz ilmeğimiz artık kendisini belli ediyor arkadaşlar. Ön yüzde her iki kenarına artırma yapmaya devam ediyoruz. Her ön yüzde robamız boyunca her iki kenarına artırma yapacağız. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Düz ilmeğimizin sağ kenarına artırmamızı yapalım. 2 ilmek düz. Bu defa sol kenarına artırmamızı yapıp düz olarak örelim.
Modelde kaydırma yaptığımız için tersi düz. Ön yüzdeyiz. Modelde ön yüzde kaydırma yapıyoruz. Arka yüzde kaydırma yapmıyoruz. Kaydırma yaptığımız için tersi düz, düzü ters, tersi düz olarak ayrım kısmına kadar örelim. Aradaki iki düz ilmeğime kadar geldim. Alttaki ipi şişime taktım. Hemen sağ kenarına bir ilmek artırma yapıp düz ördüm. Aradaki iki ilmeği düz ördüm. Sol kenarına artırmamı yapıp düz olarak örüyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yine arada olan iki düz ilmeğimin sağ kenarına artırma yapıp düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüp bu defa sol kenarına artırma yapıp düz olarak örüyorum. Artık yaka düşürme tekniğini uygulamıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Burada ilik açacağım. Tersi düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düzü ters. Bu şekilde bir ters, bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Yine sıralamaya da aynı şekilde devam ederek en son bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Burada alttaki ipi şişime takıp en son düz ördüm. Takmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Buradaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya ilk iliğimi açmış oldum. Keserken düz ördüm. Alttaki ipi ters örmüştüm. Yine sıralamamız aynı şekilde devam ediyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. En son ters örüp sıra sonundaki iki ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Şimdi arka yüzde sıra başındaki iki ilmeği ters örüp düz gördüğüm ilmeği düz, tersi ters, düzü düz, tersi ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de en son ters ördüğüm için düz örüp aradaki iki ilmeği ters örüyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi örmeye geçiyorum. Arka yüzde kolda olan ilmekleri ters örüyoruz. Kolda olan ilmeklerimizi ters örelim. Yine artırmış olduğumuz iki ters ilmekten sonra artırmış olduğumuz ilmeği sıralamaya göre örmeye dikkat edelim arkadaşlar. Yine burada kolda olan ilmeklerimizi ters örelim. Burada yine arka yüzde olduğumuz için kaydırma yapmadan tersleri ters, düz ilmekleri düz olarak örüp sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Yine sıra sonunda burada arkadaşlar normalde ters gördüğümüzü ters, düz gördüğümüzü düz örmemiz gerekiyordu. Fakat buradaki yani beden kısmındaki sıralamaya dikkat ederek örelim. Ters ördüm, düz ördüm arkadaşlar. En son ters ördüm. Ters ördüğüm için düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. İpimi öne aldım. Sondaki ilmeği de örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Artık arkadaşlar modelde iki
sırada bir ön yüzde kaydırma olarak örmeye devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Bakıyorum sırada ters ilmeğim var. Ön yüzde kaydırma yaptığımız için tersi düz, düzü ters, tersi düz, düz ilmeği ters, tersi düz, düzü ters, ters ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Her ön yüzde kaydırma yapıp arka yüzde ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. 2 ilmeğimize kadar bu şekilde örelim. Aradaki 2 ilmeğime kadar geldim. En son düz örsem de artırmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeği düz örüp 2 ilmeğin sol tarafına da bir ilmek artırma yapıp düz örüyorum. Artırmalarımızı sayalım. Kaçıncı artırma sırasındayız? Artırmalarımız da kendisini belli ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. artırma sırasındayız. Koldaki tam ortadaki ilmeğe popcorn yapacağız. Artırmış olduğum ilmeği saymıyorum arkadaşlar. Şu kolda olan ilmeklerimizi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 9 ilmek burada örelim. Şimdi artırmamı yaptıktan sonra 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeğime popcorn yapacağım. Popcornlarımı tığ ile yapacağım arkadaşlar. Bu kalınlıkta olan ipinizi örebileceğiniz bir tığ ile popcorn yapabilirsiniz arkadaşlar. Numarası önemli değil. Ben yine şu şekilde tığ numaramı da göstereyim. Bir, iki, üç. 3 ilmek zincir çektikten sonra 1, 2 ikili trabzan yapıyoruz. Dolama yapıp tekrar ilmeğin içine girip yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar dolama yaptım. 3, tekrar dolama yapıp ikili trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum zincirle birlikte 5 trabzanımız oluyor. Hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekerek sıkıştırıp tekrar sağ şişime takıyorum. Popcorn'dan sonra da 9 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burada bir ilmek artırıyorum. 2 düz ilmeğimin sağ kenarına. Artırmış olduğumuz ilmekle popcornumuzun sağ kenarında 10 ilmeğimiz, sol kenarında da 10 ilmeğimiz, tam ortada olan ilmeğe popcorn yapmış oluyoruz. Modelimizin 1, 2, 3, 4, 5. artırma sırasında kolumuza popcorn uyguluyoruz. Aradaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Bu defa sol tarafına artırmamı yaptım. Modelde kaydırma yapıyoruz. Tersi düz, düzü ters olarak örüyoruz. Ön yüzde kaydırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi diğer kola kadar örelim arkadaşlar. Diğer kolumuza da popcornumuzu yapalım. Kolumuza kadar örerek geldim. 2 düz ilmekten sonra artırmış olduğum ilmekle 10 ilmek ördüm. Yine buraya popcornumuzu yapalım. 3 zincir çekip dolama yapıp
ikili trabzan yapıyorum. 4 kez ikili trabzan yapıp bütün ilmekleri bu şekilde toplayıp ilmeği sıkıştırıp tekrar şişime geçiriyorum. Popcorn yaptıktan sonra yine 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek örüp 10. ilmeği de artırma yaparak örüyorum. 2 düz ilmeğimi örüp tekrar artırma yaparak düz olarak örüyorum. Modelde kaydırma yapıyoruz. Tersi düz, düzü ters, tersi düz olarak örüyoruz. Bir ters bir düz olarak sonda 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondaki 2 ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Roba kısmında örerek biraz ilerleyelim arkadaşlar. Her ön yüzde aradaki 2 düz ilmeğimizin hem sağına hem de sol kenarına artırmalarımızı yapalım. Robada biraz ilerleyelim. Sonra yine popcorn yapacağız kolda arkadaşlar. Ön yüzde kaydırma yaparak, modelde kaydırma yaparak örelim. Arka yüzde ise düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Bu şekilde çift pirinç modelini uyguluyoruz arkadaşlar. Daha önce örenler bu modeli zaten biliyorlar. Şimdi robamızda biraz ilerleyip gelelim. Roba kısmımızda örerek ilerledim. 5. artırma sırasında popcornumuzu yapmıştık. 10 sıra ördüm. Yani 5 artırma sırası daha ördüm. Şimdi 11. artırma sırasındayız. Yine popcorn yapacağız. Sıra başındaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelde kaydırma yapıp ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ters bir düz olarak ayrım kısmına kadar örelim. En son ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin hemen sağ kenarına bir ilmek artırma yapıp düz olarak örüyorum. 2 ilmeği de düz olarak örüp sol kenarına da yine bir ilmek artırma yapıyorum. Roba kısmımızda artırmalarımıza devam ediyoruz. 5. artırma sırasında popcornumuzu yapmıştık. Daha sonra 10 sıra ördüm arkadaşlar. Her 10 sırada bir popcorn yapacağız. Şimdi popcorn ilmeğimden sonra popcorn ilmeğimi belirleyip 2 4 6 ilmek sayıp yanındaki ilmeğe popcorn yapacağız. Şimdi buradaki ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Tekrar sayalım. Popcorn ilmeğimizden sonra 2 4 6 ilmek sayıp 7. ilmeğe popcorn yapıyoruz. Üç zincir çekip 4 kez ikili trabzan yaparak popcornumu yapıyorum.
bütün ilmekleri toplayıp sıkıştırıyorum. İlmeği şişime geçirip şimdi diğer popcornumuzu yapacağız. İlmek sayımız büyüdüğü için popcorn sayımız da artıyor. Popcorn ilmeğimizi örelim. Bir önceki yapmış olduğumuz popcorn ilmeği örüyoruz. Daha sonra 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek örüp 7. ilmeğime popcorn yapıyorum. Zincir çektikten sonra 4 kez ikili trabzan yapıp bütün ilmekleri birlikte toplayıp ilmeği şişe geçiriyorum. Popcorn aralarımız arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 13 ilmek olacak. Popcornları da kaydırmalı olarak yapıyoruz. Her 10 sırada bir popcorn yapıyoruz. 5. artırma sırasında popcornlarımızı yapmıştık. Şimdi 11. artırma sırasındayız. Tekrar popcornlarımızı yaptık. Yine artırmalarımıza devam ederek diğer kola gelelim. Yine buraya da 13 ilmek arayla popcornlarımızı yapalım. Robada örmeye devam edelim arkadaşlar. Her 10 sırada bir popcornları da kaydırmalı olarak yapmaya devam edelim. Roba kısmımız istediğimiz genişliğe gelene kadar örelim. Daha sonra kol ve beden ayrımlarına geçeceğiz. Roba kısmımızda örerek ilerledim. Kol ve beden ayrımlarına geçmeden önce arkadaşlar ikinci iliğimizi açacağız. 3. popcorn sırasındayım. 17. artırma sırasındayız. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Pat ilmeklerim. Ters ilmeğimi düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Burada ilik açacağım. İkinci iliğime alttaki ipi sol şişime geçirdim. Düz olarak örüyorum. 2 ilmeği ters olarak örüp kesiyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şimdi ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra sonunda olan ilmeklerimi de örmeden alıyorum. 24 sırada bir ilik açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde pirinç örgü modelimizden sayarsak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 sıra ördükten sonra ikinci iliğimizi açmış olduk. Normalde pat kısmımız haroşa olarak örmüş olsaydık da yine haroşalarımızı sayınca 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacaktık. Yine aynı sıraya denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde robada ilerleyip daha sonra kol ve beden ayrımlarımıza geçelim. Robamızı 21 artırma sırası olana kadar ördüm. Şimdi kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Önce kolları sonra beden kısmını örüp hırkamızı tamamlayacağız. 21 artırma sırası ördükten sonra ön yüzde önümüzü kol ayrımına kadar örerek geldim. Arada olan 2 düz ilmeğimizin bir tanesini önümüz için ördüm. Şimdi diğerini kolumuza ekleyeceğim. Farklı bir 4 numara şişle kollarımızı öreceğiz arkadaşlar. Misinalı şişimi burada bırakıyorum. Başka bir 4 numaralı şişle kolumuzu örmeye geçiyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi örelim. Ayrım kısmına kadar kolda olan ilmeklerimizi
örüp gelelim. Ayrım kısmımıza kadar kolda olan ilmeklerimi ördüm. Yine burada aradaki iki düz ilmeğimizin bir tanesini kolumuz için ördüm. Diğerini beden kısmına ekleyeceğiz. Yine burada misinalı şişimi bırakıyorum. Arka yüze geçiyorum. Misinalı şişlerimiz kalacak arkadaşlar. Kolları başka şişle örmeye geçiyoruz. 4 numaralı şişle. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Kolumuz için toplamda 56 ilmeğimiz var arkadaşlar. 56 ilmekle kolda biraz ilerleyelim. Popcornlarımızı yaparak kolumuzda ilerleyip daha sonra kolda kesimlerimiz olacak. Şimdi kolumuz için biraz örelim. Daha sonra kesimlere geçelim. Kolumuzda örerek biraz ilerledim. Kol ayrımını yaptıktan sonra tam şu kısımdan sonra 28 sıra ördüm. Şimdi 29. sıradayım. Kenarlarda birer ilmek keseceğim. Kesimlerimizi şu şekilde yapıyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği sol taraftan bu şekilde girip birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Her iki kenarda da kesimlerimizi yaptık. Bu şekilde 6 sırada bir kesimlerimize devam edelim arkadaşlar. İsterseniz 6, isterseniz de 8 sırada kesimlerimizi bu şekilde yapalım. Her iki kenarda birer ilmek keserek kolumuza devam edelim. Daha sonra kol için lastik kısmını örmeye geçeceğiz. Şimdi kesimlerimize devam ederek kolumuzu örüp gelelim. Kesimlerimi yaparak kolda ilerledim. 3 ilmek bu kenarda, 3 ilmek de bu kenarda kestim. Toplamda 6 ilmek kesmiş olduk. 29. sırada 35. ve 41. sıralarda kestim. Daha sonra 46. sıraya kadar ördüm. Şimdi 46 sıra ördükten sonra ön yüzdeyim. 47. sırada kolumuz için bir ters bir düz lastik öreceğiz. Popcornlarımı da kaydırma yaparak örmeye devam ettim. Şimdi kolumuzun lastik kısmını bir ters bir düz olarak öreceğiz. Fakat aralarda kesimlerimiz olacak. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örerek kestim. Bir ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği ters ilmeğime denk getiriyorum. Şimdi tekrar bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde aralarda keserek ilmek sayımızı azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
Bir ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyoruz. Tekrar bir ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 3 ilmek bu kenarda, 3 ilmek de bu kenarda kesmiştik. 56 ilmeğimiz vardı. 50 ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi sayalım şişimizde kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. 11 ilmek kesmiş olduk. Şimdi ilmeklerimizi yine bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Kol lastiğimizi 8-9 sıra bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Kol lastiğimi 8 sıra ördüm. Şimdi kesiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İlk ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmeklerimizi ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi böyle yapıyoruz. Düz ilmeği düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmeği ters örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde kesip gelelim. İlmeklerimin tamamını kestim. Dikmek için de ipimi uzun bıraktım arkadaşlar. Daha sonra ipimi arka kısma bağladım. Arkamızın köşe kısmına bağladım. Şimdi örerek diğer kol ayrımına kadar gelelim. Aradaki iki ilmeğin bir tanesini arka bedene ekliyorduk. O ilmeği düz olarak örelim. Daha sonra yanındaki ters ilmeği düz, düzü ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters olarak örüyoruz. Modelde kaydırma yapıyoruz. Ön yüzdeyiz. Bir ters, bir düz olarak diğer kol ayrımına kadar gelelim. Diğer koluma geldim. Arada olan iki ilmeğin bir tanesini yine arka bedene ekleyerek düz olarak örüyorum. Şimdi diğerini kola ekleyeceğim. Yine farklı bir 4 numaralı şişe geçiyorum kolumu örmek için. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada olan iki ilmeğin bir tanesini de kola ekliyorum. Kolumuzda 56 ilmeğimiz olacak. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer ayrım kısmına kadar, tam şu kısma kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ayrım kısmımıza kadar geldim. Arada olan iki ilmeğin bir tanesini kolum için düz olarak ördüm. Yine başka bir 4 numaralı şişle kolumuzu örmeye geçeceğim. Diğer kolumuzu tamamladık. Sıra bu kolumuzda arkadaşlar. Bu kolumuzu da diğer kolda olduğu gibi 29. sıralarda her iki kenarda birer ilmek keselim. Daha sonra 35. ve 41. sıralarda keselim. 46 sıra olana kadar örüp daha sonra bu kolumuz için de lastik öreceğiz arkadaşlar. Bu kolumuzu örmüş olduğumuz gibi
Lastik kısmına geçince aralarda ilmeklerimizi kesip ilmek sayımızı azaltacağız. Yine 8 sıra lastik örüp bu kolumuzu kesmiş olduğumuz gibi diğer kolumuzu da keselim. Daha sonra beden kısmımızı örmeye geçelim. Bu kolumu da örüp tamamladım. Daha sonra ipimi tam şu kısma bağladım. Arada olan iki düz ilmeğimizin bir tanesini kol için örmüştük. Diğerini önümüz için düz olarak örüyorum. Modelde kaydırma yapıyoruz. Ters ilmeği düz, düz ilmeği ters. Ters ilmeği, sıradaki ters ilmeği düz olarak öreceğim. Ters ilmeği düz, düz ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Sondaki iki ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi hırkamızda arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sıra başındaki iki ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmeği düz. Bu sırada kaydırma yapmıyoruz arka yüzde. Tersi ters olarak örüyoruz. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, ters gördüğümüz ilmekleri ters olarak yine bir ters, bir düz olarak kol altına kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. En son bir düz, bir ters ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi örmeye geçiyorum. Arka bedende en son düz ördük. Burada da yine sıra başında düz örüyorum. Bu sırada kol altında herhangi bir artırma yapmıyoruz. Diğer yüzde artırma yapacağız. En son düz ördüm. Yine ters gördüğüm ilmeği ters, düz gördüğüm ilmeği düz, tersi ters olarak örüyorum. İki düz ilmeğimiz yan yana geldi arkadaşlar. Ön yüzde arada ipimiz uzayacak. Uzayan iple artırma yapacağız. Arka bedende olan ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Ters gördüğümüz ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüp diğer kol altına kadar gelelim. Diğer kol altına kadar geldim. En son bir ilmek ters ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Ön bedenimizde olan ilmeklerimizi örmeye geçiyorum. Ön bedende bakıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Buradaki sıra başındaki ilmeği de düz olarak öreceğiz. Sıralamaya bu şekilde dikkat ediyoruz. Yine kol altında herhangi bir artırma yapmıyorum. Ön yüze geçince uzayan ipimizde artırma yapacağız. İlk ilmeği düz ördüm. Ters, düzü düz, ters ilmeği ters. Çift pirinç modeli uygulamış olduğumuz için iki sırada bir modelde kaydırma yapıyoruz. Kaydırmalarımızı ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde kaydırma yapmadan ters gördüğümüz ilmekleri ters, düz gördüğümüz ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Şimdi bir ters bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. En son 2 ilmeği örmeden almıştık. Örmediğimiz 2 ilmeği sıra başında düz olarak örüyorum. Ters gördüğümüz ilmekleri düz, düzleri ters. Ön yüzde modelde kaydırma yapıyoruz. Düz ilmekleri ters, ters ilmekleri
düz olarak örüyoruz. Kol altına kadar bir ters bir düz olarak örelim. En son düz ördüm. Kol altında bu şekilde ipimiz uzadı arkadaşlar. Düz ördük, ters ördük, düz ördüm. Şimdi uzayan ipimle ters öreceğim. Şu şekilde artırma yapıyorum. Arkadan şişime ilmeği dolayıp en son düz ördüğüm için sıralamaya dikkat ederek artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Tekrar önden bu şekilde dolama yapıp sıralamaya dikkat ediyorum. En son ters ördüğüm için bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapacağım. Düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Kol altında 3 ilmek artırmış olduk. En son düz ördüğümüz için birinci artırmamızı ters, ikinci artırmamızı düz, üçüncü artırmamızı da ters olarak ördük. Şimdi arka bedende olan ilmeklerin ilkini düz, ikinci ilmeği ters, yani tersleri düz, düz ilmekleri ters örüyorum. 3 ilmek artırarak sıralamayı denk gelecek şekilde ayarladım arkadaşlar. Ters ilmek, düz ilmek, ters, düz, ters, düz olarak bu şekilde devam ediyor. Sıralamamız modelimize uygun şekilde devam ediyor. O yüzden 3 ilmek artırdım kol altında. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Kol altına geldim. En son bir ters bir düz ördüm. Artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Sıralamaya dikkat ediyorum. Bir ilmek artırıyorum, düz örüyorum ilmeği. Tekrar bir ilmek artırıp ters örüyorum. En son artırmamı ters, ön bedende olan ilmeklerin ilkini düz, ikinci ilmeği ters, düz, bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Ön yüzde kaydırma yaptığımız için ters ilmekleri düz, düzleri ters olarak örüyoruz. Yine bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Sıramı tamamladım. Şişimde toplamda 147 ilmeğim var. İliklerimizi aynı sıralarda açmaya devam edelim. Bedenimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Lastik kısmına kadar örelim arkadaşlar. Şişimizde olan ilmeklerle yine pirinç örgü modelini uygulayarak bedenimizi örüp tamamlayalım. İliklerimizi de aynı sıralarda açıp gelelim. Beden kısmımızı lastik kısmına kadar ördüm. Toplamda 4 tane ilik açtım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra ördüm. Şimdi lastik kısmını öreceğim. 5. iliğimi lastik kısmında açacağım. Lastik kısmında 4 sıra ördükten sonra 5. iliğimizi açabiliriz.
Yine sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi lastik kısmını bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak örüyorum lastik kısmımızı. 5. iliğimizi de lastik kısmını 4 sıra ördükten sonra açabiliriz. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde. Toplamda lastik kısmını 9-10 sıra örüp kol kesimlerini yapmış olduğumuz gibi lastik kısmını da kesip hırkamızı tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra düğmelerimizi dikelim. O kısma kadar örüp gelelim. Daha sonra kol dikişlerini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Hırkamızın lastik kısmını 9 sıra örüp tamamladım. Kolları kesmiş olduğumuz gibi lastik kısmını da kestim. 5 adet de düğmemi hırkama diktim. Kollardan bir tanesini diktim arkadaşlar. Diğerini de birlikte dikelim. Nasıl dikiyorum göstereyim. Son ilmeklerin arasına batarak dikiyorum. Karşılıklı olarak birleştiriyorum. Aralarda olan buradaki büyük boşluklara batıyorum arkadaşlar. Son ilmeklerin arasındaki büyük boşluklara batıyorum ama. Bu şekilde kol altına kadar dikip bu kolumuzu da tamamlayalım. Bu şekilde dikiş izimiz belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi kol dikişini tamamlayıp gelelim. Kolları dikip hırkamı tamamladım. Hırkamızın önden görüntüsü böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Çok tatlı, çok sevimli bir bebek hırkası oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.